Merhaba, ben Doktor Erhan Özel, iç hastalıkları uzmanıyım. Bugün sizlere tıbbın en renkli, en enteresan hastalıklarından biri olan sarkoidozdan bahsetmek istiyorum. Sarkoidoz 20-40 yaşları arasındaki kadınlarda daha sık gördüğümüz, sebebi belli olmayan bir hastalıktır. Tesadüfi çekilen akciğer röntgeninde ortaya çıkar. Çekilen akciğer röntgeninde akciğerdeki hilus dediğimiz mediastin boşluğundaki lenf bezlerinin büyümesi ve akciğer parenkimindeki iltihaplarla hastalık düşünülebilir. Daha çok akciğerleri ve lenf bezlerini tutar %90 oranıyla. Renkli demiştim. Renkli olmasının ve enteresan olmasının sebeplerinden birisi hastalık hiçbir şikayet yokken tesadüfen ortaya çıkar ve hasta buna çok şaşırır. Hastalık yani %50-%60 oranında tesadüfen çıkar. Tesadüfen çıktığı gibi %50-%60 oranında hastalık kendiliğinden kaybolur, tedavi olur. Yani spontan remisyona girer. Hatta hasta olduğunun ve düzeldiğinin farkına dahi varmayabilir. Hastalık akciğer ve lenf bezlerini %90 oranında tutar ama vücudun hemen hemen bütün organlarını tutar. Özellikle yukarıdan başlayacak olursak beyni tutabilir, nörosarkoidoz yapabilir. Nörosarkoidoz yaptığında hastanın ilk şikayeti yüz paralizisi yani fasyal paralizi de gelebilir. Denge bozukluğu, baş ağrısı ve hatta konvüzyonlarla gelir. Hasta nöroloğa gider ve yüz felci sebebiyle arkasından sarkoidoz tespit edilebilir. Bu yüzden yüz felci olarak giden hastalarda burada öğrenmemiz gereken bir şey mutlaka bir akciğer röntgeni çekip sarkoidozu ekarte etmek lazım. Yukarıdan başladık, göze geldik. Gözü tutabilir. Gözde, gözyaşlarında kuruma, yaşarma, görme bozukluğu ve üveit yapabilir. Onun için sarkoidoz düşündüğümüz bir hastada mutlaka göz muayenesi yapmak gerekir. Aşağı indiğimizde akciğerleri ve göğüs boşluğundaki lenf bezlerini söylemiştim. Ayrıca periferik lenf bezlerini de tutabilir. Boyun ve koltuk altı gibi, aksiller gibi lenf bezlerini tutabilir. Onun dışında tekrar devam ediyoruz. Kalp kaslarını tutabilir. Kalbin özellikle bütün kaslarını tutabilir. Aritmi, ritim bozukluğu ve hatta ani ölüm yapabilir. Kardiyolojiye hastalar bu şikayetlerle gidebilir. Bunun kesin tanısını da endomiyokardiyal biyopsi yaparak koyabiliriz. Gene aşağı indiğimizde karaciğer tutulumu, dalak tutulumu meydana gelebilir. Karaciğer enzimleri yükselir. Hatta karaciğer son dönem portal hipertansiyona kadar hastalık ilerleyebilir. Daha da aşağı indiğimizde iskelet, kas sisteminde tutulma olabilir. Artrit, artralji şeklinde hastanın şikayetleri meydana gelebilir. Hastalar cildiye doktoruna giderler. Niçin giderler? Dizimizin altındaki bacağımızın ekstensör yüzünde yani ön yüzünde ciltten kabarık, ağrılı, kızarık lezyonlar meydana gelebilir. Biz buna eritema nodozum diyoruz. Demek ki bir eritema nodozomlu hasta geldiği zaman da mutlaka akciğer röntgenini çekmemiz gerekir. Sarkoidozu atlamamak için. Yüzümüzde burun ve yanak duvarında kalınlaşmalar meydana gelir. Mor kalınlaşmalardır bunlar. Bunlara da lupus pernio diyoruz. Demek ki lupus pernio gördüğümüz bir hastada akciğer röntgeni çekip sarkoidozu ekarte etmemiz gerekir. Yine kemik iliğini tutarak hastalarda hafif ılıman bir lökopeni ve anemi yapabilir. Dahili bütün branşlar bu hastalıkla ilgilenebilir. Yani hastayı bir iç hastalıkları uzmanının ilgi alanına girer, akciğer hastalıkları uzmanının ilgi alanına girer. Bir yüz felciyle geldiği için nörolog bu hastalıkla ilgilenebilir, göz doktoruna gidebilir, kardiyolojiye gidebilir, bir karaciğer doktoruna, gastroenteropatoloğa gidebilir. Cilt hastalıkları uzmanına gidebilir özellikle. Burada onu atlamamak lazım sarkoidozu. Ayrıca lenf bezleri olduğu için ve hafif lökopeni anemi olduğu için bir hematoloğa gidebilir. İşte birçok hekimi, birçok dalı ilgilendirdiği için hastalık renklidir. Sarkoidozu biraz daha gözümüzde canlandırabilmek ve anlayabilmek için son 3-4 ayda görmüş olduğum 2 tane hastayı size anlatmak istiyorum. Bir tanesi Türkiye Cumhuriyetlerinden gelen bir hastaydı. Erkek bir hasta, 38 yaşında.
2 sene önce hafif bir terleme, ki terleme için birçok insan doktora gitmez. Tesadüfen doktora gidiyor. Doktorun çektiği akciğer röntgeninde akciğerin her iki üst apex ve orta zonlarında infiltrasyonlar görülmesi üzerine hastaya tüberküloz teşhisi konuluyor. 7 ay tüberküloz ilacı kullanıyor. Hastada 2 yıl sonra bu sefer şikayetler başlıyor. Öksürük gibi, göğüs ağrısı gibi, nefes darlığı gibi. Tekrar doktoruna gittiğinde hasta ya tüberkülozun tekrarladığını, dirençli bir tüberküloz olabileceğini, tekrar tüberküloz tedavisi başlanabileceğini söylüyor. Bunun üzerine Türkiye'ye geliyor hasta. Biz hastayı gördüğümüzde akciğerlerinde, akciğerografisinde, toraks tomografisinde, PET CT'sinde akciğerin üst ve orta zonlarını tutan yaygın infiltrasyon, granulomatoz lezyonlar ve hiler patolojik lenfadenopatiler gördük. Bu durumda aklımıza tabii ki sarkoidoz geldiği gibi sarkoidozla ayırıcı tanıya giren tüberküloz, lenfoma, başka malin hastalıklar, kanser hastalıklar da aklımıza geldi. Bunun için bu hastaya tanı koymamız gerekiyordu. Tanı koymanın tek yolu patolojik tanıdır. Patolojik tanı için EBUS dediğimiz endobronşiyal ultrasonografi yöntemiyle, yani bir bronkoskopi ile ağızdan girerek göğüs boşluğundaki lenf bezelerine ulaşıp oradan biyopsi aldık. Bu biyopsinin sonucunda gelen patoloji bize hastanın sarkoidoz olduğunu düşündürdü. Ayrıca sarkoidoz olduğunu düşündürmesinin sebebi neydi patolojide? Şunun yazması lazım. Granülom yazması lazım. Ama bu granulomun nasıl olması lazım? Non-kazeifiye granülom olması lazım ki tüberkülozdan ayıralım. Çünkü tüberkülozda granülom vardır ve kazeifiye granülomlardır. Hastanın ayrıca kan tablosunda kan kalsiyumunun ve ACE dediğimiz angiotensin converting enzim inhibitörünün yüksek olması, ayrıca 24 saatlik idrardaki kalsiyum miktarının fazla olması sebebiyle sarkoidoz tanısını kesin olarak koymuş olduk. Ve hastaya uyguladığımız tedaviyle 1 ay sonra akciğerdeki lezyonlarının pırıl pırıl olduğunu gördük. İkinci bir hasta, bu sefer 60-65 yaşlarında bir hasta. Biraz daha şikayetleri fazla, ateş, halsizlik, yorgunluk, immün sistemi süprese gibi devamlı enfeksiyonlar oluyor. Bir türlü enfeksiyondan kurtulamıyor. Bunun da çekilen tomograf ve PET CT'lerinde mediastende yaygın lenf bezleri infiltrasyonları görüldü. Bu hastadan da EBUS dediğimiz biyopsi alınmış. Fakat yeterli parça gelmediği için tam tanı belli olamamış. Çünkü bu hasta da bir sarkoidoz olabilir, Hodgkin olabilirdi. Ve buna biz medyastonoskopi denilen yöntemle biyopsi alarak lenfoma tanısını koymuş olduk. İşte burada mutlaka ayrıcı tanı yapmak lazım. Çünkü sarkoidozda bazen hiç tedavi yapmıyoruz. Bazen de tüberküloz, lenfoma gibi hastalıklar bulduğumuzda onların tedavisi de ciddidir. Şunu söylemek istiyorum. Sarkoidozlu bir hasta geldiğinde 3 gruba ayırmak lazım sarkoidozlu hastayı. Birinci gruptaki hastalar hiç tedavi olmadan kendi kendine geçer. İkinci gruptaki hastalarda akciğerde lenf bezleri var, akciğer tutulumu var. Fakat hastanın şikayetlerinin olması lazım. Sarkoidoz hangi şikayetlerle gelir? Halsizlik, yorgunluk, ateş, öksürük, nefes darlığı, göğüs ağrısı gibi. Eğer hastanın şikayetleri varsa o zaman da tedavi ediyoruz. Bence en önemli grup 3. grup. 3. grup ne demek? Akciğer dışı organlarının tutulmuş olduğu gruptur. Sarkoidoz akciğer dışındaki organları da tutar demiştik. Bu durumlarda da tedavi yapmak lazım. Tedavide ne yapıyoruz? Tedavide birinci ilacımız prednizondur. 20-40 mg gün veriyoruz prednizonu ve hastaları 1 ay sonra takip ediyoruz, çağırıyoruz. Genellikle 6 ay veya en geç 1 yıl içerisinde hastalar remisyona giriyor. Bazen kortizona yanıt yoksa immünsüpresif tedaviler, metotrexat, azatiopirin, mükofenalat, mofetil gibi ilaçlar veriyoruz. Bunlara rağmen direnç varsa anti-TNF dediğimiz tümör nekroz faktörleri veriliyor. Bunlara da eğer cevap yok, solunum yetmezliği gibi akciğer fibrozisi oluyorsa bu tür hastalara da transplantasyon yapmak gerekir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomuzu beğendiyseniz Hipokrat TV kanalına üye olmayı unutmayınız. Sağlıcakla kalın.